Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz kalpli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise böyle kısa 2 şiş hanımlar 3 numara. Hemen patiğimi de göstereyim sizlere. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde kalpli çok güzel bir patik yaptım. Baştan sona böyle 2 şiş ile yapıldı. Hiçbir yerinde de hanımlar patiğimizin dikişimiz yok. Modelimiz bu şekilde. Çok zarif, çok güzel oldu. Çeyizlere de çok yakışır. Hanımlar, patiğimizin üst bölümünde, tabanında tamamen 2 şiş kullandım. Fakat şu kenarlarını yaparken şöyle 2 tane küçük yardımcı şişe ihtiyacım oldu. Bu bölümleri misinalı şişle de yapabilirsiniz. Ama ben misinalı şişi bu tarz patiklerde rahat kullanamadığım için şöyle 2 tane daha yardımcı şiş kullanacağım. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz hanımlar. Burun bölümünden mor ipimiz ile 7 ilmek atacağız öncelikle. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, şu da 7. ilmeğim. 7 ilmek attıktan sonra hemen ipimin ucunu şuraya şöyle bağlıyorum. Burada fazla olan ipimi de şuradan keseceğim hanımlar, ucunu. Şöyle. 7 ilmeğimizi attık. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar, geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıçtaki şu minik ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık ön yüzdeyiz ve artırmaları da yapacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen 2. ilmekten sonra ipimi şöyle parmağıma dolayarak buraya 1 adet ilmek attım, yani artırdım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu sol kenara da artırmamı yaptım. Böylece kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Geri döndüm, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi arka yüzde normal haroşa olarak artırma yapmadan örüyoruz hanımlar. Geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar artırmalarımızı yapacağız ön yüzde. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine artırmalarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen 2. ilmekten sonra artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı yine. Sol kenara da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini yine normal artırma yapmadan haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Biz bu artırma işlemini hanımlar şişimizde toplamda 27 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 27 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kurmaya geçeceğiz. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde 27 haroşamı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık artırma yapmayacağız. 27 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Öncelikle şu bölümdeki desenlerimizi kuracağız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmeğimi örüyorum. Şu 2. ilmeğim, şu 3, şu da 4. Bu aşamada şöyle krem ipimi de ekleyeceğim. Tam ortaya bir tane krem örüyorum. 4 tane mor ördükten sonra
Bir tane krem ördüm. Hemen krem ipimin ucunu burada şöyle mor ipime bağlıyorum. Şimdi 5 mor 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Şu birinci mor ilmeğim. Şu ikinci, hatta krem ipimi de gizleyerek götürüyorum. Bakın, sonradan ip gizlemek durumunda kalmayalım. Şu dördüncü mor ilmeğim. Şu da 5. 5 mor, yanına bir tane krem örüyorum. 5 ilmek mor. 3, 4, 5. Bir tane krem. 5 ilmek mor. 2, 3, 4, 5. 5 mordan sonra bir krem. Kalan 4 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Ön yüzde modelimizi yaptık. Geri dönüyoruz arka yüze. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani mor ilmekleri mor ipimiz ile, krem ilmekleri krem ipimiz ile. Öncelikle 4 tane mor ilmeğimi ördükten sonra mor ipimi arka yüzde ip geçişlerinde ipi arka yüzde bırakıyoruz. Krem ipimi alıyorum. Bir tane kremimi krem ile ördüm. Tekrar kremimi bıraktım. Aradaki 5 tane morum var. 5 mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Morumu yine arkada bıraktım. Kremimi aldım. Bir tane kremimi krem ipim ile örüyorum. Tekrardan ip değişikliği yaptım. 5 mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Morumu arkada bıraktım. Kremimi aldım. Bakın, ip geçişlerinde arkada şu ipleri sıkmayalım hanımlar. Biraz esnek kalsın. Patiğimiz gergin durmasın. Esneklik payı kaybolmasın. Tekrardan 5 mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Yine morumu arkada bıraktım. Bir kremim var. Kremimi krem ile örüyorum. 4 mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geldik modelimizde ön yüze hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi mor ile ördüm. Bu aşamada şöyle bakın, ip değişikliği yaparken şöyle kremin ipimi morun altından geçirerek şöyle çaprazlamasına alıyorum. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Bu defa 3 tane krem ördüm. Yanına 3 tane mor öreceğim. 1, 2, 3. 3 tane krem örüyorum. Kremimi bıraktım, moru aldım. Yanına 3 tane mor örüyorum. Kremimi aldım. 3 krem. Morumu alıyorum elime. 3 mor. Kremimi aldım. 3 krem. Ve kalan 3 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum hanımlar. Ön yüzde yine modelimizi kurduk. Model kurulumunu ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Tekrardan arka yüzdeyim. Arka yüzde yine mor ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. İp değişikliğinde yine ipimiz arkada kalıyor. Kremimi aldım. 3 krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Haroşalarımıza devam ediyoruz. Yine kremimi bıraktım, morumu aldım. 3 tane mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Morumu bıraktım, kremimi aldım. 3 kremimi krem ipim ile örüyorum. İp değişikliği yaparken arka yüzde ilmekler arka yüzde, iplerimiz arka yüzde kalıyor. Dikkat etmemiz gereken tek nokta bu. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde, ön yüzde kurduğumuz modelin aynısını tekrar ediyoruz hanımlar. 3 tane morumu mor ile ördüm. İp değişikliği yapıyorum. 3 krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Tekrardan son 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi de mor ipim ile örüyorum. Arka yüzde modelimizi tamamladık. Tekrar dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 2 tane mordan sonra bu defa şöyle çaprazlamasına yine krem ipimi elime aldım. 5 krem. Şu 5. kremim, ortaya bir tane mor örüyorum. 5 ilmek krem. Ortaya bir tane mor. 5 tane krem örüyorum. Ortaya bir ilmek mor. 5 tane kremimi örüyorum. Kalan son 2 ilmeğimi de mor ipim ile ördüm. Modelimizin 3. sırasını yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 2. ilmeğimi mor ile ördüm. Morumu arkada bırakıyorum. Aralarda 5'er kremim var. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, mor ilmeklerimi de mor ipim ile arka yüzde örüyorum. Arka yüzde hanımlar yapılacak bir model, detay hiçbir şey yok.
O videonun devamında artık bu arka bölümleri keseceğim. Ön yüzde sadece model kurulumunu anlatacağım. Arka yüzde ilmekleri örüp geleceğiz artık. Bu aşamada videonuzu durdur, oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi arka yüzde model kurulumu yok. Videoyu boşuna uzatmak, sizleri sıkmak istemiyorum. 5 tane kremimi ördüm. Tekrar mor ipimi şöyle elime alıyorum. Bir tane morumu mor ile örüyorum. Yeniden şöyle 5 krem ipim ile örüyorum. Tekrar kremimi arkada bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde modelimizi yaptık. Tekrar geldik ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık kalplerimizle başlayacağız. Patiğimizin burun kısmındaki bu deseni bitirdik. Bu sıramızda kalplerimizi de yapacağız hanımlar. Öncelikle şu mor ipimi şöyle aradan geçirdim. Krem ile başlayacağız hanımlar bu aşamada. Şöyle krem ipimi elime alıyorum. Ana renk olarak krem kullanacağız. Kalplerimizi mor ile yapacağız. Kenardan 4 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Bu defa ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmüyordum. Fakat ip geçişi olduğu için bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Kalbimizi yapacağız. 4 krem 1 mor olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 4 tane krem, şimdi 5 tane krem. Tekrar ediyorum. Modelin ilk başlarken 4 krem ördük. Yanına 1 tane mor ördük. Devamında 5 krem 1 mor olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Yeniden 5 tane krem. 3, 4, 5. 1 tane mor. Kalbimizin ilk sırası bu. Yeniden 5 tane kremimi örüyorum. Yanına 1 tane mor. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. Ön yüzde kalbimizin ilk sırasını yaptık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördüm. Geldim yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. Kalbimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi krem ipimle ördüm. Sonra çaprazlamasına şöyle kremin altından geçirerek mor ipimi elime alıyorum. 3 ilmek mor örüyorum. 3 tane krem. 3 ilmek mor örüyorum. 3 ilmek krem. 3 tane mor örüyorum. 3 tane krem. 3 tane mor örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Ön yüzde kalbimizin ikinci sırasını bu şekilde yaptık. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Kalbimizin 3. sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 2 kremden sonra tekrar şöyle çaprazlamasına mor ipimi aldım. Bu aşamada 5 ilmek mor örüyoruz. 1 tane krem. 5 tane mor örüyorum. 3, 4, 5. 1 ilmek krem. 5 ilmek mor örüyorum. 4, 5. mor ilmeğim. 1 tane krem. 5 ilmek mor örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Kalbimizin 3. sırası da böyleydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Kalbimizin 4. ve sonuncu sırasını yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi krem ile örüyorum. Şöyle çaprazlamasına tekrar mor ipimi elime aldım. 2 mor, 1 krem, 2 mor, araya 1 krem, 2 ilmek mor, 1 ilmek krem, 2 ilmek mor, 1 tane krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor ve kalan son 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Kalbimizin son sırası da böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. İlk kalbimizi bitirdik. Bu şekilde kalp aralarında krem ipimizle birer diş haroşamız var. Şimdi mor ipimiz burada bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile sıra sonuna kadar ön yüzde haroşa olarak öreceğiz. Yani düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hanımlar, ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde krem ipimizle haroşa olarak örelim. Arka yüzde de yine krem ipimizle haroşa olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamızı ördüm. Şimdi ikinci kalbimizi yapacağız. İlk kalbimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Toplam patiğimizin önünde 3 tane kalbimiz var. Kafanız karışmasın diye yine göstereceğim. İlk kalbimizle aynı sayıları da aynı şekilde yapıyoruz. Bakın, ilk kalbimizi yaparken 4 ilmek krem örmüştük. Yanına bir tane mor. Ardından 5 krem 1 mor, 5 krem 1 mor olacak şekilde kalbimizi yapmıştık. Bakın, 5 krem ördüm, 1 mor örüyorum yanına. 5 tane krem, 1 tane mor, 5 tane krem, 1 tane mor ve son 4 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar, ikinci kalbimizin de ilk sırasını oluşturduk. Kafanız karışacak olursa ilk kalbin sıralarını takip ederek ikinci ve üçüncüyü de yapabilirsiniz. Şimdi ikinci kalbi bitireceğiz. Bir diş haroşa öreceğiz. Üçüncü kalbi yapacağız. Üçüncü kalpten sonra da yine krem ipimiz ile bir diş haroşamızı örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ben toplamda 3 tane kalp modelimi yaptım. 3. modelimden sonra yine bakın bir diş krem ipimle haroşamı ördüm. Şimdi bu bilek bölümünde kesimler yapacağız hanımlar. 27 ilmeğimiz vardı. Bu mor ipimi de kestim, arkaya düğümledim hanımlar bu aşamada. Şimdilik mor ipimizi kullanmayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenara 9 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadan 9 ilmek keseceğim. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. Bakın, ikişer ikişer topluyorum. İkinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek kestim hanımlar. 9 ilmek ördüm sağ kenardan. Ortadan 9 ilmek kestim. Bu sol kenarda da bakın 9 ilmeğimiz kaldı. Öncelikle patiğimizin bu sol kenarını yapacağız hanımlar. 9 ilmekle haroşalarımızı öreceğiz. Bu şekilde kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu sağ taraftaki ilmeklerimiz şimdilik burada beklesin. Önce sol kenarı yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz, yani haroşa olacak şekilde böyle örüyorum. Tekrar şöyle geri döndük. Buraya bir diş haroşamızı ördük hanımlar. Kalpten sonra burada 2 diş haroşa görünebilir, fakat bu ilk haroşamızı patik bitiminden sonra yapmıştık. Bunu saymıyoruz. Ondan hariç bakın, burada bir diş haroşamız var. Şimdi burada toplam 5 diş haroşa olana kadar 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, buraya 9 ilmek ile gördüğünüz gibi 5 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi artırmalar yapacağız bilek bölümünde. Şu kısımları yapacağız hanımlar. Bilek tarafından artırma yapılacak. Şimdi ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen önde bir ilmeğim var. Bu ilmeğimin önündeki şu bakın ilmek bölümüne, şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi normal düz örüyorum. Bakın, artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek arttı. Ön yüzde artırma yapıyoruz. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerin tamamını normal haroşa örüyoruz. Bu kısımdaki artırmaları sadece ön yüzde yapıyoruz. Tekrar sonuncu ilmeğimi ördüm. Yeniden geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. Hemen öndeki ilmeğimin şu ön kısmına şişimle giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimiz düz örülüyor. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Her artırmada birer ilmek artıyor hanımlar, ilmek sayısı. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde 11 ilmeğimin tamamını normal haroşa olarak öreceğim. Şu 11. ilmeğimdi. Geri döndük. Ön yüzdeyiz tekrardan.
Tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen öndeki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. 12 ilmeğimiz oldu. Kalan ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar. 12 ilmeğimiz oldu böylece. Arka yüzde ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde bu şekilde artırmaya devam edeceğiz. Biz bu artırma işlemini hanımlar burada 14 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. 14 ilmek olana kadar. Şimdi 14 ilmek olana kadar bu şekilde artırmalarımızı sizlere gösterdiğim gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar, burada 14 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artık 14 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Artırma yapmayacağız. Haroşaya 14 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar. Artırma yok. 9 ilmeğimiz vardı. 14 olana kadar artırdık. Bakın şöyle geri döndüğümüzde bu kenardaki haroşa sayılarımız hanımlar. Bakın ilk haroşamızı saymıyorduk. Çünkü modelden sonraki haroşaydı bu. Diğerlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 diş haroşamız olmuş. Ben patiğimin şu kenarına toplamda hanımlar şu bir diş haroşa, ilk haroşamız hariç 15 sıra 15 diş haroşa ördüm. Tam oldu hanımlar benim ölçülerime göre. Şimdi hep birlikte bu bölümde 15 diş haroşamız olana kadar 14 ilmek üzerinden sol kenarımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 15 sıra haroşamı ördüm geldim. Boy olarak hemen sizlere mezureyle ölçüyle vereyim hanımlar. Şöyle burundan itibaren şöyle tutarak bakın. Buradan sıfırlayarak şöyle ölçüyü veriyorum. Burası hesaplayınca 19,5 santim örmüşüm burayı. Bir de haroşa olduğu için şöyle bayağı da esnek. Şöyle en olarak da ölçüyü vermek istiyorum. En olarak da şöyle 9,5, evet 10 santim pardon. Evet, burada 10 santim olarak da enini yapmışım. Ölçülerimiz bu. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Buradaki ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Biraz gevşek bir kesme yapalım. Bakın ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Sonrasında bu kesim yerlerinden kenar ilmek yerlerinden, bakın şurada ilmek yerleri görünüyor kesim yaptığımız yerlerde. Buralardan ilmekler çıkararak patiğimizin topuk kesimini gerçekleştireceğiz. Bu nedenle biraz esnek bir kesim yapalım ki ilmekleri kolay çıkartabilelim. Esnek bir şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son buraya şöyle bir tane bir zincir çekiyorum. Buraya bir düğüm atılacak kadar şöyle krem ipimi bıraktım. Şöyle kesiyorum. Şöyle. Bu sol kenarımızı bitirdik. Şimdi sağ kenara başlayacağız. Sağ kenarı da arka yüzden örmeye başlayacağız. En son ön yüzde örmüştük. Kesmiştik. Arka yüzde kalmıştık. Arka yüzden itibaren de bu kenara başlıyoruz. Diğer kenara nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapacağız. Şimdi buradaki 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi şöyle arkaya doğru alıyorum. Krem ipimin ucunu. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra krem ipimin ucunu böyle buraya kendine bağlayacağım. Patiğimiz sağlam olsun, sökülmesin diye şöyle 2 tane düğüm attım. İlmeklerimizi hanımlar yine bakın haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Baktığımız anda şu bir diş haroşayı saymıyorduk. Burada da yine bir diş haroşamız oluştu 9 ilmek üzerinden. Bu bölüme de yine sol kenarda olduğu gibi 9 ilmek üzerinden toplam 5 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, 9 ilmek ile bu kenara da yine bakın 5 diş haroşamı yaptım. Şimdi burada da artırmalarımızı yapacağız. 14 ilmeğimiz olana kadar artıracağız. Bu bilek bölümünden bakın şu sol kenardan artırmamızı yapacağız. Şimdi ön yüzdeyim. Bu aşamada buradaki artırmalar da şöyle oluyor. Son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın bir tane ilmeğim kaldı. Bu bölümde de bakın en son ördüğüm ilmeğin önündeki şu ilmek bölümüne şuraya şişimle giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. İlk artırmamı yaptım. 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizi arka yüzde sadece artırma yapmadan haroşa olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi normal örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. İkinci artırmamızı da yaptık. 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzde hanımlar ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde yine son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Böyle en son ördüğümüz ilmeğin ön kısmına girerek artırmamızı yapacağız. Bu şekilde diğer kenarda olduğu gibi burada da 14 ilmek olana kadar artıracağız hanımlar. 14 ilmekten sonra artırma yapmayacağız. 14 ilmekle haroşaya devam edeceğiz. Yine bu ilk haroşa hariç devamında ben diğer tarafa toplam 15 sıra haroşa yapmıştım. Bu kenarımızı da yine aynı sayıda haroşalarımızı artırmadan sonra 14 olduktan sonra yine haroşaya devam edeceğiz ve toplam bu başlangıçtan itibaren haroşa sayımız 15 olacak. Yine bu kenara da aynı şekilde 15 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu sağ kenara da toplam 15 diş haroşamı yaptım. En son 15 diş haroşam olduktan sonra ön yüzde yine ilmeklerimi 14 ilmeğimi ördüm hanımlar. Çünkü geri döneceğiz. Bu kenarda da arka yüzde kesim yapacağız. Diğer sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Burada arka yüzde kesim yapacağız. Kesim yaptıktan sonra ipimizin ucu bilek bölümünde değil de diğer kenarda kalmalı. Krem ipimizin ucu. Yine burada da diğer tarafta olduğu gibi bakın arka yüzde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum hanımlar. Yine gevşek bir kesim yapıyoruz. Sıkmadan esnek. Sonuncu ilmeğimi de yine kestim. En son buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Artık patiğimizin üst bölümünü tamamladık hanımlar. Üst bölüm bitti. Görüntümüz şu. Şimdi patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. İlmekler çıkaracağız kenar ilmek yerlerinden. Videonun başında dediğim gibi buralarda şöyle yardımcı şiş kullanacağım demiştim. Yardımcı şişlerimi bu aşamada kullanacağız artık. Öncelikle buradan hanımlar bakın. İlk sırada böyle mor ipim ile kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarttım. Mor ipimi şöyle hazırlıyorum. Hemen ön yüzde şu kenardan itibaren ilmek çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerim şurada. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Mor ipim ile şöyle bir ilmek çıkarıyorum buradan. Sırasıyla bir sonraki kenar ilmek yerine giriyorum. Oradan da yine bir ilmek çıkarttım. Hemen mor ipimin ucunu şurada kendisine bağlayayım ki sökülmesin. 2 ilmek çıkarttıktan sonra buraya düğümümü attım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bakın ilmek çıkarttım, 3 ilmeğim oldu. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarttım, 4 oldu. Şu 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın bu şekilde 15 ilmeğimizi çıkarttık. Bu şekilde hanımlar kenar ilmek yerlerine gire gire şu burun kısmına kadar, bakın şu bölüme kadar, başlangıç yerimiz bura. Burun bölümüne kadar toplamda 44 adet ilmek çıkartacağız. Siz buraya 15 haroşa değil de 17 yaptıysanız 2 ilmek fazla çıkar. Ya da 15 değil de 13 haroşa yaptıysanız 2 ilmek eksik çıkar. Benim gibi yaptıysanız da buradan 44 tane ilmek çıkacak hanımlar. Şimdi burun kısmına kadar 44 adet ilmeğimizi çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, 44 ilmeğimi bu kenardan çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldik. Buraya da bir diğer şişme ilmek çıkarıp takacağım. Patiğimizin burnuna 7 ilmek olarak başlamıştık. 7 ilmek başladığım yerden 7 ilmek çıkaracağım. Buradaki şöyle ilk ilmeğim hanımlar. Bakın şu bölümde düğüm olduğu için burası biraz sıkı. Tığımla girerek buradan bir ilmek çıkaracağım. Şöyle devamında normal yine başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şu 3. ilmeğim. Şu 4, 5, 6, son kenara da girerek ilmeğimi çıkarttım, 7. 7 ilmek başladığımız yerden de 7 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer kenara geçiyoruz. Karşı taraftan 44 ilmek çıkartmıştık. Buradan da bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek yine aynı şekilde 44 adet ilmeğimizi çıkaracağız hanımlar. İki kenardaki ilmek sayıları da eşit olmalı. Şöyle. Bakın 7 ilmeğimi çıkarttım bile. Şöyle sıra sonuna kadar bu kenardan da yine karşı tarafta ne kadar ilmek çıkarttıysak aynı sayıda çıkartalım, gelelim. Evet hanımlar, bu kenardan da yine sıra sonuna kadar toplam 44 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada ön yüze bir diş haroşa düşmesi gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu an arka yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını böyle haroşa yani düz olarak örüyoruz hanımlar.
Burada yine haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın ön yüze mor ipimizle bir diş haroşamız düşüyor. Hanımlar biz bu işleme şu ilk şişteki 44 ilmeği öreceğiz. Sonra diğer uç burundaki 7 ilmeği. Sonra diğer şişteki 44 ilmeği de aynı şekilde öreceğiz. Buraya kadar bu şekilde ilmekleri haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Diğer uca kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar bu uca kadar ilmeklerimi mor ipim ile ördüm. Burada bir diş bakın bu şekilde haroşamız oluştu. Yine burada aynı haroşalara devam edeceğiz fakat krem ipimizi kullanacağız. Toplamda 4 diş haroşamız olacak. Biri mor, diğer 3 de kırmızı. Burada krem ipimizi artık şuraya bağlayacağım hanımlar. Şöyle ip bağlayacak kadar keselim demiştim ipimizi keserken. Şöyle krem ipimizi bu bölüme bağlayacağız çünkü. Şöyle düğümümüzü attık. Bu aşamada ilmeklerimi mor değil de artık krem ipim ile öreceğim. Mor ipimi şöyle aradan çıkartarak arkada bırakıyorum. Buradaki ilmeklerimizi krem ile öreceğiz hanımlar. Şöyle. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra artık bu mor ipimi kullanmayacağım. Mor ipimi kesiyorum. İpimin ucunu burada hemen krem ipime bağlıyorum. Hemen şuraya 2 tane düğüm atıyorum. Morumuzu artık şöyle çekebiliriz. İlmeklerimizi hanımlar artık bu aşamada krem ipimizle öreceğiz. Haroşalarımızı krem ipimizle örerek oluşturacağız. Şöyle. Diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimizi ön yüzde bu şekilde düz olarak öreceğiz. Ardından tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. Aynen morda olduğu gibi böyle haroşalarımızı elde edeceğiz. Buraya bir tane mor ile haroşamızı yapmıştık. 3 tane de krem ile yapacağız. Toplamda bu bölümde 4 diş haroşamız olacak. Şimdi bu bölümü hanımlar 3 diş haroşa daha krem ipimiz ile örelim gelelim. Bakın diğer uca kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Haroşaları böyle oluşturacağız. 3 diş haroşamız olana kadar daha örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar burada haroşalarımı ördüm geldim. Bakın 3 dişte krem ipimle haroşamı ördüm. Bir tane de mor ile örmüştük. Toplamda burada 4 diş haroşamız oldu. Ve bu aşamada burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz hanımlar. Öncesinde bu ilk şişimdeki 44 ilmeğimi öreceğim. Burun kısmına kadar olan ilmeklerimi bu şekilde yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Sırasıyla burundan başlayarak ilmeklerimizi örmeye başlayacağız artık taban bölümünde. Evet hanımlar bu ilk şişimdeki bakın 44 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmında 7 ilmeğim vardı. Şimdi de 7 ilmeğimi de öreceğim. Dediğim gibi yine haroşaya devam ediyoruz burada. Bu burundaki 7 ilmeğimi de yine örüyorum. Şu 7. ilmeğim. 7 ilmeğimi ördükten sonra hemen soldaki şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oldu. Bu orta kısımda 15 ilmek olana kadar yanlardan birer ilmek ekleyeceğiz. Bir ilmek şişimden aldıktan sonra geri dönüyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oldu. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3. 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördükten sonra yine buradaki şişimden de bir adet ilmeği örerek ortaya ekliyorum. Böylece ortada 9 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmeği örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada şimdi 10 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle bu orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmeği yine örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi, ortadaki ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Ve şişimden bir adet ilmeği örerek yine orta kısma ekledim. Böylece ortada 12 ilmeğimiz oldu. İlmek aldıktan sonra tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Bu ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğim ve şişimden bir adet ilmeği örerek yine ortaya ekliyorum. Ortada 13 ilmeğimiz oluyor. Geri dönüyorum hanımlar. Ortada şu anda 13 ilmeğimiz var. Geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabandaki 13 ilmeğimi öreceğim. Şöyle. Şu 12, şu 13. ilmeğim. Ve şişimden yine bir adet ilmek örerek ortaya ekledim. Şimdi ortada 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Son kez yan taraftan da ilmek alacağız. 15 ilmek olacak. Sonra 15 ilmek üzerinden taban örülecek. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şu 14. ilmeğim ve son kez buradan da bir ilmek örerek orta kısma ekledim. Ortada 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şöyle döndüğümüz anda bakın burun kısmında hafif oval bir görüntü oluştu. Ve artık patiğimizin bu taban kısmını 15 ilmek üzerinden öreceğiz. Bu sırada artık kesimlere başlayacağız. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu bölümde hanımlar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 15 ilmeğimiz vardı. 14'ünü öreceğiz. 15.'yi örerken kesim yapacağız. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken hemen yan şişimden de bir ilmek alıyorum. 15. ilmeğimle birlikte ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde kesimler yapıyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar öreceğiz tabanımızda. Yani ilk 14 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. 14 ilmek öreceğiz. 15. de şişimizden de bir ilmek alacağız. Kesim yapacağız. Yine bakın tabanımda bir ilmeğim kaldı. Bununla birlikte şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Şimdi 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanda bir ilmek kalana kadar öreceğim. 15. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alacağım. İkisini birlikte keserek öreceğim. Bakın şu 15. ilmeğim. Bunu örerken şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Böyle böyle devam ediyor. Patiğimizin tabanını bu şekilde örüyoruz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde bakın model üzerinde göstereyim. Tabanımız bu şekilde tamamlanacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını ördüm ve geldim. Bu şekilde oldu tabanımız. Şimdi arka bölümünü öreceğiz. Bu şekilde 15 ilmek üzerinden arka bölümünü yapacağız. Bu aşamada da yapacağımız işlem şu. Yine haroşoya devam ediyoruz. Burada 15 ilmeğim var. İlk ilmeğim ipim karşıda örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi öreceğim. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Ardından burada bakın kenar ilmek yerlerimiz var. V şeklinde görünüyor. İlk kenar ilmek yerine yani şuraya ilmeğin iki kanadından birden girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken ön yüzden çıkarıyoruz. Burada da yine bakın kenar ilmek yerine girdim. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. Buradan da bir ilmek çıkarttım yeniden. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü kenarlara eklemiş oluyoruz hanımlar. İlmek çıkarttıktan sonra tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arka bölümünü böyle yapıyoruz.
Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Ardından sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmeklerim burada. Buraya girdim, ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum ilmek çıkarttıktan sonra. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Kesim yaptıktan sonra tekrar geri döndüm. Buradaki kenar ilmeklerimiz hemen şurada bakın. Buraya giriyorum, ilmeğin 2 kanadına birden ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Sırasıyla şuradaki kenar ilmek yerlerine girerek şuralara patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin bu arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde ördüm. Yine burada 15 ilmeğim var. Şimdi 15 ilmeğimi keseceğim hanımlar. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çünkü bu bölümden ayak gireceği için ayak rahat girsin. Hani gevşeklik gitmesin, esnekliği. Hafif esnek bir kesim yapıyoruz. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak böyle kesiyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekilde kestim. Patiğimiz bu bölümünü bitirdik hanımlar. Şimdi hemen şöyle kenar oyamız var. 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. İlk sırada krem ipimizi kullanacağız. İkinci sırada da mor ipimizi kullanacağız. Bu kenar oyamızı sık iğne yöntemiyle yaptım. Tığ ile. Şöyle öncelikle hemen dibine batarak şurada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şurayı birleştiriyorum. Kenar oyamızın ilk sırasında hanımlar sık iğne yöntemi uyguluyoruz. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak şöyle sık iğne yapıyorum. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Bakın tığımda ilmeklerim gevşek duruyor. Dediğim gibi patiğimizin bu bilek bölümündeki esneklik kaybolmasın, patik ayağa rahat girsin diye. Şöyle esnek bir şekilde kenar oyamı yapacağım hanımlar ilk sırada. Sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar sık iğne yöntemiyle yapalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini böyle sık iğne ile dolandım geldim. İlk başladığım yere kadar geldim. En son sık iğnemiz bitti. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra da kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Şöyle yine ikinci sırada da hanımlar sık iğne yöntemi uygulayacağız, fakat ters sık iğne yapacağız. Şöyle ipimin ucunu gizledim. İkinci sıramızda da mor ipimizi kullanacağım. Şöyle yine mor ipim ile bir tane şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle. İlk bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ipimi şuraya, ilmeğimi sabitliyorum. Şimdi hanımlar ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine batarak mor ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batıyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batıyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın geri geri gidiyoruz. Bir gerideki yine krem sık iğne içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Yani buradaki sık iğnemizi tersten yapıyoruz. Ters sık iğne yöntemi uyguluyoruz. Kenar oyamızın ikinci sırasında. Şöyle bakın, bir geriye battım. İlmek çıkarttım. Ve tığımdaki ilmeklerimi bu şekilde topluyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Geri geri giderek kenar oyamızı oluşturacağız. Şöyle bakın, bir gerideki sık iğnenin içine batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Görüntümüz böyle oluyor hanımlar. Şimdi bu şekilde patiğimizin çevresini bu ilk başladığımız yere kadar, şuraya kadar ters sık iğne yöntemi ile yapalım gelelim. Kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım geldim. Bakın en son buraya da bir tane zincirimi çekiyorum ve artık mor ipimi de kesiyorum. Oyamızı bitirdik. Şöyle sıkılayalım. Yine mor ipimizin ucundan şöyle arka ilmek aralarından geçirerek güzelce gizleyelim. Bu iplerimiz hanımlar uçlarını gizliyoruz. Çünkü hani ayağı giyince böyle
arkalardan, kenarlardan çıkınca hoş görüntü olmaz. Bu nedenle şöyle güzelce arka ilmek aralarından şöyle geçirerek iplerimizin ucunu güzelce gizliyoruz. Evet hanımlar, kenar oyamızı tamamladık. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Gördüğünüz gibi haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı çok rahat oluyor. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel, zarif, şık, harika bir patik oldu hanımlar. Bir de ne kadar ip gidiyor diye soruluyor. Krem, ana renk ipimiz kremdi. Krem ip bir ip yetiyor da baya bir artıyor. Hatta ben artan ipimi göstereyim. Tam ip değildi hanımlar. Bu ip yarım iple başlamıştım. İpin bir kısmıyla daha önce başka bir patik örmüştüm. Kalan iple bu patiğimi bir çift ördüm. Ve şu kadar da ipim arttı. Zaten mor ipimiz sadece üst bölüme buralara gidiyor. Çok da gitmiyor. Hemen patiğimi de şöyle ayağıma giydirdim. Hemen göstereyim hanımlar. Bakın. Birlikte yaptığımız patiğimiz şöyle düzelteyim. Gayet esneklik payı da güzel. Şöyle bilek bölümünden bakarsanız şayet patiğimizin tabanı, kenarlarımız, şöyle topuk kısmımız yine bu şekilde. Patiğimiz böyle oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.